MoMA olacak. Klimayı basmışlar sonuna kadar. Ederiz Dali. Şehre çok alıştım. Çok sevdim. Neyse gözlüğü bıraktık artık. Gelmek ister misin? Panoramaya bedava bilet var dediler. Sığındım bir yere. Yani 5. caddeden bahsediyor. Ve tam olarak bu özgürlük heykelinin durduğu minicik adaya. Ben galiba yanlış taraftayım çünkü özgürlük heykelini oradan göreceğine emindim. Eğer gerçekten özgürlük heykelini iyi görmek istiyorsanız başında 7 tane sivri uç var. Neden bunu söylemedin falan. Hala özgürlük heykelini bir türlü göremedim. O yüzden artık dedim yeter, bugün çıktım. Bir de aslında özgürlük heykelini görmeye çıkmak o kadar da zor bir şey değil. Çünkü Staten Island denilen bir bölge var. Böyle küçük ada gibi. Hani bizim İstanbul'daki adalar gibi düşünün. O adaya ücretsiz feribotlar kalkıyor. Yani sadece Manhattan'ın güneyine gelip Manhattan'ın güneyinde o feribotlardan birine binmem gerekiyordu. Ben de bugün böyle hiç düşünmeden çıktım. En güneye gelen ilk metroya bindim. Sonra South Ferry durağında indim. Şimdi de özgürlük heykelinin tam önünden geçen ücretsiz feribotlara bineceğim. Ha bu arada bir de özgürlük heykeline direkt turlar da var. Yani işte belli bir ücret ödeyerek tam olarak özgürlük heykelinin durduğu minicik adaya gidebiliyorsunuz. Ama hani bence gerek yok. Zaten onun önünden geçip işte onun heybetini görmek hatta böyle dibinde olmaktan daha bile güzeldir diye düşünüyorum. O yüzden şimdi feribota binip şu özgürlük heykelini bir görelim bakalım. Bu arada Staten Island Ferry'yi bulmak hiç zor olmadı. Çünkü bariz bir yeri var. Tam böyle bir grup mülteci grubu gibi topluca feribota doğru gidiyoruz. Ben galiba yanlış taraftayım çünkü karşı tarafta özgürlük heykeli gözüküyor. Herkes de bu tarafa toplandı. Ama acaba sonra feribot dönecek mi? Kafamda deli sorular. Please take a moment and pay attention to the following safety announcements. If you are in need of assistance, please contact one of the crew members that are on station. While the ferry is in operation, please familiarize yourself with placards containing instructions plainly posted and located throughout the ferry. Hemen kırmızı rujumu da sürmem lazım. Biliyorum. Hiç hesaplamadığım bir şey oldu. Çok fena ters ışıkta. Bir de arkama bakın. İnsanlar hiç Staten Island'a falan gitmeden çıktıkları gibi şu an koşa koşa diğer feribota yetişmeye çalışıyorlar. Bu arada ben de öyle yapacağım. Çünkü normalde Staten Island'ı gezecektim ama dönüş saatlerine bakmadım. Bitiyordur, feriler kalırım orada falan, hiç gerek yok yani. Şimdi gidiş
dönüş yolunda belli bir tarafta o kadar çok turist vardı ki özgürlük heykelini oradan göreceğine emindim. Ama dönüş yolunda nasıl olduysa yolcular eşit dağıldı. O yüzden emin olamıyorum ne tarafta durmam gerekiyor. Şimdi yolun sonunda neler öğrendik? Birincisi, buraya eğer gerçekten özgürlük heykelini iyi görmek istiyorsanız, hele ki bir de çekim yapacaksanız, akşam saatlerinde gelmek çok mantıklı değil. En azından Staten Island Ferry ile akşam saatlerinde gelmek çok mantıklı değil. Çünkü ışık ters oluyor. Gün batımı tam özgürlük heykelinin arkasından oluyor. O yüzden de sabah ya da öğlen saatleri gelmek daha mantıklı. İkincisi, galiba bunun için iyi bir kamerayla gelmek yine güzel olabilir. Yani ben bir süredir fotoğraf makinemi seyahatlerimde yanında taşımıyordum. Çünkü iPhone'un çok iyi çektiğini düşünüyordum ama böyle birazcık uzaktan da geçtiği için çok güzel kareler kaçırdığımın farkındayım telefonla olduğumdan. Yanımda zaten çok güzel çekim yapanlar vardı. Bir diğeri, ben de işte turistlerin kalabalık olması sayesinde tesadüfen anladım. Ama biner binmez hemen özgürlük heykelinin göründüğü tarafa gitmek lazım. Eğer onu, yani özgürlük heykeli görmek için bindiyseniz şöyle Staten Island Ferry'e, o zaman hemen biner binmez o tarafa geçmek gerekiyor. Yani söyleyebileceğim şey buradan da, şimdi bakarak söylersem, yani binince sol tarafa geçmek çok mantıklı. Ama emin de olamıyorum. Hani binince özgürlük heykelinin olduğu tarafa geçin. Zaten gözüküyor bu binerken. Ve yer kapmaya çalışın. Çünkü ben tesadüfen hani köşede bir yerde kendime yer buldum. Şanslıydım. Ama her zaman yer bulamayabilirsiniz. Benim arkamdakiler gibi böyle işte telefonu, kamerayı falan uzatarak çekmeye çalışabilirsiniz. Başında da söylediğim gibi bu yolculuk tamamen ücretsiz. Eğer isterseniz ücretli ve tam özgürlük heykelinin olduğu noktalara giden turlar da var. Ben buraya 1 numaralı trenle Manhattan'dan geldim. Sonra da ücretsiz, yani trene binmek için bu arada 2.75 ya da benim şu an yaptığım gibi haftalık metro kartınızdan kullanıyorsunuz. Ama sonra Staten Island feribotuna ücretsiz olarak bindim ve bu yolculuğu tamamladım. Özellikle böyle tam önünden geçtiği an hakikaten Godfather'ı sevenler varsa Baba filminin ikinci filmindeki böyle Michael'ın Amerika'ya giriş sahnesine çok benziyor. Kendinizi böyle o sahnedeymiş gibi hissediyorsunuz. Ben en çok o anı sevdim. Hatta o an çok fazla çekim yapamadım. Böyle kısaca bir şeyler çektim ama. Onun dışında şimdi düşünüyorum da yani bugün günlerden cumartesi. Yani bu aşırı kalabalığın sebebi o da olabilir. Belki hafta içi bir gün olsa turist yoğunluğu bu kadar fazla olmazdı. Tabii benim için çok bir şey fark etmedi. Ben yine böyle en ön sırada olabildim. Ama yine de hani böyle daha garantici olmak isterseniz belki hafta içi bir gün yapmak daha mantıklı olabilir bu turu. Bir de şimdi özgürlük heykeli ile ilgili genel bilgi vereyim. Özgürlük heykeli Fransa tarafından yapılmış. Kuruluşunun 100. yılı sebebiyle Amerika'ya hediye edilmiş. Bildiğiniz gibi bu özgürlük heykelinin başında 7 tane sivri uç var. Bunların hepsi 7 ayrı kıtayı temsil ediyormuş. Bir elinde meşale var, diğer elinde de kitabe duruyor. O kitabede Amerikalıların bağımsızlık anıtı. Özgürlük heykelinin içine girip 168 merdiven varmış sanırım. Oradan çıkarak bu meşalenin olduğu yere çıkmak mümkün. Bir de ne diyecektim? Bir de bu demiştim ya hani bizim Kız Kulesi gibi aslında küçücük bir adanın üzerinde. O adanın adı da Liberty Island, yani Özgürlük Adası. Bu arada hani ne kadar doğruluğu var bilmiyorum ama ben bir ara şeyde okumuştum.
okumuştum. Aslında özgürlük heykeli Osmanlı için yapıldı falan gibi bir şeyler de vardı. O kadar tarih bilgim yok. O konuda bir şey diyemeyeceğim. Neden bunu söylemedin falan demesin lütfen kimse. New York'a gitmeyi planlayanlar için bir tüyo daha vereyim. Akşam New York manzarası görmek için Press Lounge diye bir yere gittik. Burası bir teras bar, giriş ücretsiz ve çok güzel bir akşam manzarası var. Yani kendini Batman filminde hissetmek isteyenlere öneririm. Benim için de güzel bir kapanış oldu. Böylece 11. günümde Özgürlük Heykeli gezisini tamamlamış oldum. Siz de seyahat videoları izlemeyi seviyorsanız gelecek bölümler için Yağ Seyahat kanalına abone olabilirsiniz. Takipte kalın, hoşça kalın. Şimdi Brooklyn'den yola çıktık. Bir adam düdükle denizdeki herkesi Borough diye mi okunuyor, Borough diye mi? Millet olur yani, ben olurdum burada. Jamaikalı müzisyenler müzik yapıyorlar. Ben yine gözlüğümü kaybettim. Böyle efsane peynir sosları koyuyorlar.